Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif hazırladım. Kahvaltıda tüketebileceğiniz mükemmel bir kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi. İlk olarak hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt alıyorum. Su bardağı ölçüsü 200 ml. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Maya ve şeker eriyene kadar şöyle bir karıştırdım. İki yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı oda sıcaklığında yumuşamış olursa daha iyi olur. Ve kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek hamuru yoğurmaya başladım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Unun markasından dolayı ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim unu. Unun tamamını ekledim. İyice hamur pürüzsüzleşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru iyice pürüzsüz olana kadar yoğurdum ve şimdi üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekleteceğim. Bu sırada kahvaltılık ekmeklerimizin üzerine sarımsaklı sos süreceğiz. Onun sosunu hazırlıyoruz. Bir baş sarımsağı soydum kabuklarını ve doğramadan tavanın içerisine aldım. Küçük bir tavaya. Üzerine biraz da sıvı yağ gezdirdim. Ocağın ateşini en kısık ateşe ayarlıyorum ve tavaya küçük bir kapak kapatarak sarımsaklar yumuşayana kadar pişirdim. Bakın şöyle hafif kızardı ve yumuşadı. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yarım demet kadar maydanozu ince doğradım, onu da ekliyorum. Baharat olarak pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve tuzu da ekledim. Ve tüm malzemeler birbirine karışana kadar sarımsakları bu şekilde çatalla ezerek sosumu hazırlıyorum. Çok lezzetli ve çok güzel bir sos oldu. Mis gibi kokuyor gerçekten. Sarımsaklı ekmek seviyorsanız mutlaka bu şekilde yapın. Bu sırada hamurumuz mayalandı. Hemen hamuru alıyorum ve tezgahın üzerine tamamını boşaltıyorum. Altına biraz un serptim. Şöyle bir toparladıktan sonra büyükçe bir beze yapıyorum ve eşit parçalara böleceğim. Hamuru 3 parçaya bölüyorum ve yuvarlayıp 3 tane beze elde ediyorum. Daha küçük yapmak isterseniz hamuru 4'e de bölebilirsiniz. Tepsinizin boyutuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Hemen bezemizin altına üstüne biraz un ekliyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurumu merdane yardımıyla kayık şeklinde açıyorum. Tepsimin boyutuna göre açtım. Fazla büyük olmasına gerek yok. Hangi tepside pişirecekseniz ona sığacak büyüklükte olması yeterli. Ve açtığım hamuru hemen yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Hemen ikinci bezeyi de alıp aynı şekilde diğeri gibi açıyorum.
Yapılışı çok kolay, gördüğünüz gibi çok da lezzetli oldu. Mutlaka sizler de kahvaltı sofralarınıza, misafirlerinize bu tarifi deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. İkinci ve üçüncü hamurlarımı da açıp aynı şekilde tepsinin içerisine aldım. Şöyle bıçakla hamurun üzerine çizikler atıyorum. Hamuru kesmeden arkadaşlar, hafif dokunuşlarla bu çizikleri atalım. Ve ekmeklerin üzerine kaşıkla hazırladığım sarımsaklı sostan ekliyorum. Sonrasında fırçayla ekmeklerin yüzeyini tamamen kapatacak şekilde her tarafına sürdüm. Diğer ekmeklerin üzerinde aynı şekilde sarımsaklı sostan tamamen kapatacak şekilde sürüyorum. Şu anda bile görüntüsü çok güzel, gördüğünüz gibi çok iştah açıcı görünüyor. Sarımsaklı sosları ekmeklerin üzerine sürdükten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde değil, orta kısmına ekledim sadece. Sizler isteğe bağlı başka peynirler de kullanabilirsiniz. Ya da peynirsiz olarak sade de pişirebilirsiniz. Ekmeklerimizin üzerine son olarak kaşar peynirini de ekledikten sonra çeri domatesleri ortadan ikiye kestim ve bu şekilde diziyorum. Çok lezzetli, yapılışı çok kolay ve görseli de harika olan bu tarifi mutlaka sizler de yapın. Kahvaltı sofralarınız için mükemmel bir tarif. Hep aynı şeyleri yapıyorum, farklı şeyler denemek istiyorum diyorsanız bu tarifim tam size göre. Kahvaltılık ekmeklerimizi önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve kahvaltılık sarımsaklı ekmeklerim pişti. Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Mis gibi kokular yayıldı eve. Ekmeklerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere servis aşamasını da göstereceğim. Keserek altını üstünü de gösterip videomu tamamlayacağım. Şöyle her bir dilime bir tane domates gelecek şekilde dilimledim. Sizler istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Yumuşacık ekmeğiyle, çok lezzetli sosu ile, üzerine eklediğim malzemelerle mükemmel bir kahvaltılık ekmek tarifi oldu. Bakın şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum altını, içini nasıl piştiğini. Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla yapıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Sevdiklerinizle de videomu paylaşabilirsiniz. Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalımı ziyaret ederek bu ve bunun gibi güzel tarifleri de görebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.